Milattan sonra 55 yılı, bugünkü Türkiye'de Denizli, Pamukkale yakınlarında doğdu. O zamanlar adı Hierapolis'ti. Ama onun doğduğu yer kadar önemli bir şey vardı. O bir köleydi. Adı bile kendine ait değildi. Ona sonradan verilen isim şuydu: Epiktitos. Anlamı, elde edilmiş, kazanılmış. Bir insanın ismi bile özgür değilse, hayatı nasıl olur? Roma'ya götürüldü, zengin bir adamın kölesi oldu. Ama herkes zincirlenirken o düşünmeye başladı. Musonius Rufus'un yanında felsefe öğrendi. Bir köle için bu sıradan bir şey değildi. Ama o zincirlerini değil, zihnini geliştirmeyi seçti. Bir gün özgürlüğünü kazandı. Nasıl olduğu tam bilinmiyor. Ama artık zincirleri yoktu. Fakat bu sefer hayat başka türlü zorlaştı. Hastalıklar, acılar ve sakat bir beden. Sonra Roma'dan sürüldü. Çünkü düşünen insanlar her zaman tehlikelidir. Ama sürgün, onun yükselişi oldu. Nikopolis'e yerleşti, orada bir okul kurdu. Ve bir zamanların kölesi, imparatorların dinlediği bir öğretmene dönüştü. Epiktitos'un bıraktığı bir kitap yok, hiçbir eserini kendisi yazmadı. Bugün bildiğimiz her şey, öğrencisi Oarianos'un tuttuğu notlardan geliyor, onu dinledi ve kelimesi kelimesine yazdı. Bu yüzden Epiktitos'un sesi, yüzyıllar sonra bile hala canlı. Epiktitos'a göre insanlar zaten köledir ama zincirleri görünmezdir. Kimi paraya bağlıdır, kimi şöhrete, kimi başkalarının ne düşündüğüne. Sen özgür olduğunu sanıyorsun ama aslında bağlı olduğun şeylerin toplamısın. Hayatı ikiye ayırır, kontrol edebildiklerin ve edemediklerin, düşüncelerin senindir ama dış dünya asla. En önemli kavramı, prohairesis yani seçim gücü. Başına ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğin önemlidir. İyi ve kötü, dış dünyada değil senin içinde doğar. Bu yüzden der ki, insanları mutsuz eden olaylar değildir, onlara yükledikleri anlamdır. Sahip olduklarını kaybettiğinde üzülme, onları sadece geri verdiğini düşün. Hiçbir şey sana ait değil, sen bu dünyaya misafirsin. Ve bugün özgür olduğunu sanıyorsan, bir gün hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yaşayabiliyor musun diye sorar. Milattan sonra 135. Bugünkü Yunanistan'da Nikopolis'te hayatını kaybetti. Ama geride bir düşünce bıraktı. Özgürlük, başkalarının sana verdiği bir şey değil, senin kendine verdiğin bir şeydir.